Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Borsa, gram altın, gram gümüş, dolar Türk lirası, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası ve bitcoin yorumlarıyla bugünkü videomuzu da tahminlerde ve yorumlarda bulunmaya çalışacağız. Özellikle dikkat edilmesi gereken gram altın, euro TL hedeflerimiz vardı. Gümüş hedeflerimiz vardı. Ons altın hedeflerimiz vardı. Bu hedeflerimize doğru çok yaklaştık. Hemen hemen bu hedeflerimiz gelmiş sayılır. O yüzden dikkatli olmanız ve dikkatle dinlemeniz gereken bir video olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul'da hemen yayınımıza başlayalım. Borsa İstanbul'la ilgili dün yapmış olduğumuz tahminlerimiz ve dönüşün olacağıyla ilgili bir videomuz vardı. Özellikle Borsa İstanbul'da dönüşlerin başladığını, düzeltme hareketlerinin dediğimiz nokta özellikle 4700 seviyesindeki bir dönüş noktasında gerçekleştiğini görüyoruz. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Borsa İstanbul'da ilk etapta 5400 seviyesine doğru bu yükselişlerin devamını bekliyorum arkadaşlar. 5400 seviyesi önemli bir seviye olacak. Haftalık kapanışın 4714 dolar seviyesinin hatta 4832 puan seviyesinin üstünde olması gayet olumlu. 4832 bizler için haftalık bir dirençti ve bu direnç üzerinde kapanış yapmayı başaran bir Borsa İstanbul sizlerle birlikte izledik. Şimdi 4832 puanın üzerinde bu hareketlerin devamı durumunda arkadaşlar burada gördüğümüz 5400 puan seviyesine doğru bu hareketlerin devam etme olasılığı da oldukça yüksek. A, B ve C düşüşleri şeklinde bunu hesaplayacak olursak D yükselişinin de 5400 puana kadar Borsa İstanbul'da devam etme olasılığı da yüksek. O yüzden Borsa İstanbul'u takip eden sevgili dostlarımız dikkatli olsunlar ve verdiğim seviyeleri takipte kalsınlar. Haftaya özellikle pazartesi günü açılışıyla birlikte buradaki yükselişin daha devam etme olasılığı oldukça yüksek. Dolar endeksi tarafına baktığımız zaman dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketler borsaları bir nebze de olsa tekrardan toparlanma seviyesine getirdi. Altın ve gümüş tarafında da yüksek yukarı yönlü volatil hareketleri sizlerle birlikte izledik. Dolar kuruna hemen geçelim. Dolar kurundaki kritik seviyeleri bulmaya çalışalım sizlerle birlikte. Dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman da siyasi ve politik gelişmelerin özellikle ekonomi üzerinde etkili olduğunu görüyoruz. Dolar endeksindeki 103 puan seviyesinin aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte dolar endeksli kaynaklı 18.71 bakın şuradaki destek noktasına doğru bir iğne hareketi dolar Türk lirasında gördük. Fakat buradan tekrardan toparlanma hareketi dolar Türk lirasında yaşandı. 18.80 seviyesi daha önceki videolarımızda belirttiğimiz gibi önemli bir seviye demiştik. Çünkü 18 lira 80 kuruş üzerinde dolar kurundaki ataklar yukarı yönlü daha sert bir şekilde gelişebilir. Merkez Bankası'nın müdahil olacağı bir seviyedir 18 lira 80 kuruş seviyesi. O yüzden dolar kuru takip eden sevgili dostlarımız 18.80'e dikkat etsinler. Burada kuvvetli bir direnç var fakat haftalık kapanışlar gelecek. Bu haftalık kapanışlar nezdinde 18.80 üzerinde kapatmayı başarabilir ise yeni bir trend, yeni bir fırtınalı dönem artık dolar TL Türk lirası tarafında da görmeye başlarız. Çünkü 18.80 üzerindeki hareketler daha hızlı bir şekilde alıcıların geleceği ve potansiyelin yüksek olacağı bir seviyedir. O yüzden 18.80 üzerine doları takip eden arkadaşlarımızın dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Uyanık olun. 18.80 üzerinde 19 lira 50 kuruş dolardaki bir hedef bölgemiz var. Bu hedef bölgesine doğru hareketler daha da hızlı bir şekilde gelişebilir ve önümüzdeki günlerde 19.06 seviyesi üzerlerine yerleşmiş bir dolar kuru sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. Dolarda özellikle arkadaşlar bakın Fed'in yapmış olduğu faiz arttırımlarının yavaşlama noktasına girecek olması beklentileri dolar endeksinde aşağı yönlü fiyatlamalara sebebiyet veriyor. Ayrıca
ABD 10 yıllık tahvillerindeki düşüş de gene altın tarafında hızlı hareketlerin gelmesini ve altın gümüş yatırımcılarının da bu enstrümanlara yönelmesine sebebiyet veriyor. Bitcoin tarafı da gene bu yükselişlerden nasiplenen taraf. Oraya da şimdi biraz sonra bakacağız. Euro, sterlin tarafı takip eden arkadaşlarımız da dikkatli bir şekilde bizi dinlesinler. Dolarda 18.80 dediğim gibi dikkat edilmesi gereken bir bölge. Üzerindeki kalışlar bizi 19.50 ana hedef bölgesine doğru götürecek. Şu an itibariyle baktığımız zaman ucuz kalmış ürünler içerisinde dolar Türk lirası göze çarpan bir ürün arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Altın tarafına hemen geçelim. Ons altın tarafına baktığımız zaman kısa vadeli hedefimize çok yakın rakamlara gelmiş olduğumuzu görüyoruz. Sizlerle birlikte 1614 dolardan başlayan dipten dönüş noktasını hep birlikte bulmuştuk. Ve buradaki yükselişlerin 1941 dolar seviyesine kadar gelebileceğiyle ilgili bir videoda yapmıştık. Bizi takip eden altın yatırımcısı arkadaşlarımız bu seviyeleri iyi biliyorlardır. O yüzden 1941 dolar seviyesine altında dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın şuradaki 1941 dolar seviyesi. 1941 dolar bizim kısadaki takip ettiğimiz bir ana hedef bölgesi olduğu için altının onsunda özellikle bu seviye biraz zorlu bir direnç olabilir. Fakat bu direnç üzerinde kapanışlar da gelmeye başlar ise arkadaşlar yukarı yönlü hareketler daha agresif bir şekilde altının ons tarafında gelişebilir. Bizler için şimdi 1927 direnci önemli olacak. Bakın buradaki direnç üzerinde bir haftalık kapanış gelmesi durumunda yukarı yönlü 2100 dolar seviyesine doğru altının onsunda özellikle yükselişlerin devamını görebiliriz. O yüzden şu an itibariyle 1927 ve 1941 dolar aralığı altının onsunu takip eden sevgili dostlarımız için önemli iki direnç. Bu iki dirence çok dikkat edeceğiz sevgili dostlarım. Eğer ki bu dirençler yukarı yönlü kırılır ise dediğim gibi ana hedef bölgesi 2100 dolar seviyesine doğru giden bir gram altın izleyebiliriz. Bu uyarılarımı dikkate alın. Yalnız ilk etapta kısada 1927 ve 1941 iki direnci kuvvetli bir direnç olacaktır. Buradan düzeltme hareketlerinin de görülebileceği unutulmamalı. Sizler de dikkatli bir şekilde bu iki direnci takip edin arkadaşlar. Gram altın tarafına hemen geçelim. Bakalım gram altında son durum ne şekilde? Gram altın tarafında noktasal ana hedeflere ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz gram altında 1158 TL civarındaki kısa vade hedefimiz vardı. Ve 1158 TL civarına doğru gram altında sizlerle birlikte ana hedef bölgemize yaklaşmış durumdayız. Şimdi öncelikle sizleri uyarmak istediğim nokta sevgili dostlarım 1158 noktası. Burası gram altında önemli bir direnç. Bu direnç eğer geçilemezse buradan bir tekrardan düzeltme süreci gram altın tarafında yaşanabilir. O yüzden aşağıda 1117 destek bölgesi ve yukarıda 1158 direnç bölgesi bizler için önemli olacak. 1158 direncinde dikkat olun. Bu bölgelerden kısa vadede satışlar gelebilir. Bizlerin de dikkatle takip etmesi gereken bir alan, bir bölge olarak bu 1158 önemli seviye olacak arkadaşlar. Eğer ki 1158 direnci üzerinde haftalık kapanış yapmayı başarabilir isek arkadaşlar işte o zaman gram altında bizler için 1207 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte izleyebiliriz. Ama ilk etapta bu kısa vadeli bir hedef bölgemiz olduğu için kısa vadede 1158 TL civarına dikkat edeceğiz. Dolar endeksindeki hareketler 103 puanın altına gelmesiyle birlikte altına talep şu an itibariyle artmış durumda. Fakat burada 1158 bölgesinde de önemli satıcıların olduğu kesinlikle unutulmamalı ve buradaki düzeltme sürecine de dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de dikkatli olun ve bu 1158 bölgesi aşılamaz ise buradan hafif bir geri çekilme yaşayabiliriz. Çünkü FED toplantısı da önümüzde olacak. Bu FED toplantısına doğru FED faiz kararları gene satın alınmak istenebilir. Fakat FED faiz arttırımlarında
eskisi kadar cömert olamayacağından dolayı arkadaşlar tahminimiz en azından bu yönde olduğu için burada 1158 direncinden ufak aşağı yönlü düzeltmeler olsa da gram altın tarafı tekrardan toplayıp yukarı yönlü hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Haftalık kapanışlarda 1158 çok önemli. Bunu mutlaka takip edeceğiz. Bu seviye üzerindeki haftalık kapanışlar çünkü bizi özellikle 1200 TL civarına doğru taşıyacak olan yeni ana hedef bölgelerimize götürecek hareketleri başlatacaktır. Bazı arkadaşlar çeyrek altın, tam altın yorumu da istemişler. Arkadaşlar bakın burada 24 ayar ve 22 ayar şeklinde altın tahminlerimizi biz genelde ons altın üzerinden ve gram altın üzerinden yapıyoruz. Gram altını bildiğiniz gibi ons altın ve dolar Türk lirası çarpımı bölümünden bulunuyor. Bunların etkisiyle birlikte buradaki yükselişler zaten çeyrek altın ve tam altın tarafına da yansıyor. Bu gram altın takip ettiğiniz sürece buradaki yukarı yönlü hareketler veya aşağı yönlü hareket tahminlerimizle birlikte çeyrek altın ve gram altın, tam altın, Cumhuriyet altını gibi ürünlerin de fiyatı buna göre aşağı ve yukarı şeklinde tahmin edebilirsiniz. Tabii bu tür ürünler genellikle uzun vade yatırım ürünleridir. Al sakla şeklindeki fiziki ürünlerdir. Bu ürünleri tutan arkadaşlarımız uzun vadeli yatırımcı oldukları için kısa vadeli bankalardan alış yapan arkadaşlarımız gibi kısa vadeli al-satlar pek uzun bunlara pek iyi gelmez. Çünkü buradaki al-sat farkları oldukça yüksek olacağından dolayı zarar etme durumları daha fazla olacaktır sevgili dostlarım. Gümüş tarafına hemen geçelim. Bakalım gümüşteki son durum ne şekilde? Ons gümüş hareketleri de yine beklentilerimiz dahilinde arkadaşlar. 24.41 direnci ne doğru yaklaşmış durumda. 24.41 direnci bizler için önemli bir dirençti. Ve bu direnci hala takipte kalacağız. Ons bazlı altın ana hedef bölgemize doğru gelmiş olmasına rağmen ons bazlı gümüşteki ana hedef bölgemiz 27 dolar 60 sent civarından geçen bölge ve burası henüz görülmüş değil. Burada da hareketler ons bazlı gümüşün ve gram bazlı gümüşün de ucuz kaldığını bizlere gösteriyor arkadaşlar. Gram bazlı ve ons bazlı altının nazaran gram bazlı gümüş tarafının ve gümüş ons tarafının şu an ucuz olduğunu söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Önümüzde bir 24.41 direnç noktamız var. Bu direnç noktası üzerindeki hareketin ben kırılacağını düşünen taraftayım. Ve bizleri ons gümüş tarafında 25.62 ve 27.60 seviyesindeki bulunan ana hedef bölgemize doğru gümüşün onsunun da taşıma potansiyeli oldukça yüksek arkadaşlar. O yüzden gümüş takip eden sevgili dostlarımız da bu seviyelere dikkat etsinler. Gram gümüş tarafına da hemen bakalım. Gram gümüş tarafındaki hareketlere baktığımız zaman da gram gümüşte özellikle 14 lira 55 kuruştaki direnç bölgemize çok yaklaştığımızı görüyoruz arkadaşlar. 14 lira 55 kuruştaki direnç bölgesi önemli bir bölge. Gram altına nazaran gram gümüşün de oldukça ucuz kaldığını söyleyebilirim. Ana hedef bölgesi olan 16 lira 42 kuruş seviyesine doğru burada da yukarı yönlü hareketlerin gram gümüş tarafında devam edeceğini düşünen taraftayım arkadaşlar. O yüzden 14.55 önemli bir direnç olacak. Fakat bu direncin kırılıp yukarı yönlü 15.26 ve 16.42 ana hedeflerine doğru gram gümüşteki hareketleri de yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Ons bazlı gümüş ve dolar Türk lirası bazlı hareketlerle birlikte gram gümüş hareketlerini de 16 lira 42 kuruş seviyesine doğru buradaki arkadaşların takip etmesinde fayda var. Gram altın dediğim gibi ons altın bazı ürünlere baktığımız zaman kısa vadeli ana hedeflerine geldiklerini fakat ons bazlı gümüş ve gram bazlı gümüş tarafında TL bacaklı kısımlarının şu an için ana hedef bölgeleri olan kısa vadeli hedeflerine bir tık yaklaştığını görüyoruz ama henüz ana hedeflerini görmüş değiller. Bizlerin dikkatle takip etmesi gereken gram TL yatırımcılarının 14 lira 55 kuruştan geçen direnç olacak. Bu direncin kırılmasıyla birlikte burada da ana hedef bölgesindeki kısa vadedeki ana hedef bölgesindeki arkadaşlar 16 lira 42 kuruş
seviyesindeki bölgeye doğru hareketlerin devam ettiğini sizlerle birlikte takip edeceğiz. Gram gümüşte de baktığımız zaman şu an panik yapılacak herhangi bir durum yok. Buradaki hareketler yukarı yönlü, hala da yönünü çevirecektir diye düşünen taraftayım. Euro Türk Lirası tarafına geçelim. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman bizler için özellikle 20.04 kısa vade hedef bölgemiz vardı. Bu hedef bölgesinin kırılması agresif yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirecektir şeklinde söylemimiz vardı ve Euro Türk Lirası'nda dediğimiz gibi 20.04 bölgesi üzerinde kalıcılık gerçekleşmeye başladı. Şimdi burada haftalık kapanışlarında bu seviyenin üzerinde gelecek olmasından kaynaklı olarak 20.04 oldukça kuvvetli bir destek konumunu almış durumda ve buradaki hareketler artık bizler için yeni hedef bölgesi olarak Euro Türk Lirası'nda 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü gidecek hareketleri başlatacaktır ve 21.16 artık bizler için Euro Türk Lirası'nda takip etmemiz gereken yeni ana hedef bölgesi haline gelmiş durumda. Avrupa bölgesindeki enflasyonun bir tık iyi gelmesi, fakat oradaki enerji maliyetlerinin Rusya'dan kaynaklı yeni yaptırımlara gebe olmasından dolayı arkadaşlar 2023 yılında enflasyonun tekrardan yükseliş trendi içerisine girme beklentileri Avrupa merkez bankalarını zora sokacaktır ve bunların zora girmesiyle birlikte maalesef ki gelişmekte olan ülkeler bazında Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman da yukarı yönlü yükseliş trendinin hala daha devam etmesi beklentilerimiz dahilinde. O yüzden Euro Türk Lirası takip eden sevgili dostlarımız artık yeni hedef bölgesi olarak kendilerine 21 lira 16 kuruş seviyelerini takip seviyesi olarak belirleyebilirler. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'ya nazaran daha ağır hareketlerin gerçekleştiğini, fakat buradaki ana hedef bölgesine de çok yakın seyrediyoruz. Sterlinde arkadaşlar 23.15 artık kısa vade bir hedef direnç bölgesi ve ana hedef bölgesi de 23 lira beklentilerimiz olan 60 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü devam edecektir. Sterlinde bakın şurada belirttiğim, özellikle sizlerle uzun zamandır da buradaki bölgeyi takip ediyoruz. Yukarı yönlü hareketin tam buradaki 23 lira 63 kuruş seviyesinden geçen ana hedef bölgesine doğru da sterlini taşıyacaktır. Sterlinde de şoför krizleri yaşanıyordu biliyorsunuz. Taşıma maliyetleri oldukça yüksek. Onlar da çalıştıracak işçi bulamadıklarından dolayı oradaki zincirin kırılmasından kaynaklı birçok sorun yaşayan İngiltere, ayrıca hükümetler tarafında da değişimlere uğramış bir İngiltere, Brexit sürecinden geçmiş bir İngiltere, fakat Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra kendini toparlamış bir İngiltere ve parasının gücünü de korumaya çalışan bir İngiltere ekonomisi içerisinde 23 lira üzerine yerleşmiş bir sterlin Türk lirası sizlerle birlikte görmeye başlayacağız. Burada da yine yukarı yönlü hareketler 23.60 seviyesine doğru sterlinde devam edecektir. Bitcoin, hemen bakalım kripto paralar cephesinde BTC-USD'deki son durum. Evet, BTC-USD aynı son gelişmelerde de belirttiğimiz gibi arkadaşlar 20.145 seviyesindeki direncine doğru hareket ediyor. Buradaki hareketler daha devam edeceğe benziyor. Bitcoin yatırımcısı arkadaşlarımız için 16.900 üzerinde hareketlerin sertleşeceğini, 16.100 seviyesinin altına inilmedikçe buradaki Bitcoin'deki ana hedef bölgesinin 22.000 dolarlar seviyesine doğru gideceği yönündeki tahminimiz vardı. Ve Bitcoin'de gerçekten bu seviyelere doğru yukarı yönlü hareketler gerçekleşiyor. 18.930, bakın önemli, 18.930 direnci çok önemli. Eğer ki bu direncin kırabilir, üzerinde kapanışlar da gerçekleştirmeye başlayabilir ise Bitcoin'de yeni bir yükseliş trendi gerçekten tekrardan açılmış olacak ve burada 28.000 dolara doğru yeni bir yükseliş dalgası içerisine de Bitcoin girebilir. Bitcoin takip eden, Bitcoin seven arkadaşlarımız 18.930 bölgesine dikkat etsinler. 18.930 üzerindeki kapanışlar Bitcoin'in düşüş trendinin bittiğinin bir sinyali olacak ve yeni ana hedef bölgesi olarak 28.000 dolara kadar buradaki yükselişin devam edeceğinin sinyali olacaktır. O yüzden uyarıyorum, dikkatle, 18.930 çok önemli.
bu direnç üzerinde kalmayı başarırsa tekrardan yeniden yükseliş trendi içerisine girmiş bir Bitcoin sizlerle birlikte takip edeceğiz. Evet sevgili dostlarım, sizlerle birlikte piyasaları inceledik. Bizler için önemli seviyeleri burada sizlerle birlikte yorumladık ve bulmaya çalıştık. Ana hedef bölgelerine yaklaşan özellikle bir gram altın, ons altın dikkat edilmesi gereken bölgeler içerisinde gram gümüş ve gram ons gümüş taraflarının özellikle hala da zirvelere gelmediği, ucuz oldukları, dolar Türk lirasının ucuz olduğu, yatırım yapılırken bunların göz önünde bulundurulması gerektiğini bu video içerisinde değerlendirdik. Eğer ki videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza beğeni atmayı ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden tüm sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.